Dışarıdan baktığımızda sıradan bir ülke gibi dursa bile derinlerine indiğimizde bizi oldukça şaşırtan, bizi kendisine çeken birçok özelliğe sahip ülkedir. Kolombiya dediğimizde çoğumuzun aklına uyuşturucu baronu Pablo Escobar ve şarkıcı Shakira geliyor. Bunların yanında yazar Gabriel Garcia Marquez, 2016 Nobel Barış Ödülü sahibi Juan Manuel Santos, ünlü ressam ve heykeltıraş Fernando Botero'dur. Pablo Escobar, Kolombiya tarihinde önemli bir isme sahip olması veya hakkında birçok film ve dizi yapılmasıdır. Escobar, dönemin en zenginlerinden bir tanesiydi. Medellin kentine gittiğinizde Escobar'dan izler bulmak mümkün. Kolombiya sadece bunlarla sınırlı değil. En çok biyolojik çeşitliliğe sahip ikinci ülke. Zümrüt ihracatının zirve ülkesi. Çiçek ihracatında ikinci ülke. Gökkuşağı nehrine sahip tek ülke. Güney Amerika'daki Rio Karnavalı'ndan sonra Baranguillo Karnavalı ikinci en büyük karnavaldır. Tüm yıl baharın yaşandığı Medellin şehri. Yılda 18 resmi tatile sahip. Tejo denen ulusal spora sahip. Dünyanın en mutlu ülkelerinden biridir. Kolombiya insanı çok samimiyetli ve sıcakkanlılardır. Kolombiya'nın resmi sembolü akbaba kuşudur. Brezilya ve Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 3. kahve üreticisidir. Kolombiya'da dans vazgeçilmezdir. Salsa, merengue, reggaeton, vallenato gibi pek çok dansa sahiplerdir. Biraz geçmişe gidip Kolombiya tarihine bakalım. Günümüz Kolombiya topraklarında insan yaşamına dair en eski kanıtlar M.Ö. 12.000'e aittir. Kızılderili kabileleri bölgeye M.Ö. ilk 1000 yıl içerisinde yerleşmeye başlamış ve burayı yurt tutmuşlardır. Bu tarihlerden itibaren 16. yüzyıl başlarına kadar devam eden süreçte yaklaşık 2000 yıl yerli yönetimler varlığını sürdürmüş. Bu süreçte Muisca, Coimbaya, Inca, Sino, Tayrana gibi pek çok devlet bölgede hüküm sürmüştür. Her ne kadar ülke adını Kristof Kolomb'tan almışsa da Kolomb bu topraklara hiç ayak basmamıştır. Kolombiya 1525 yılında İspanya tarafından işgal edilerek ele geçirilmiş ve ilk olarak 1535 yılında Santa Marta şehri ardında 1538 yılında bugünkü başkent Bogota şehri kurulmuş ve başkent ilan edilmiştir. 1564 yılında ise bölgeye ilk İspanyol valisi atanmıştır. 18. yüzyıl başlarında ise Ekvador, Panama, Venezuela ve Yeni Granada'ya da kapsayacak şekilde Kolombiya Genel Valiliği oluşturulmuştur. 19. yüzyıl başlarına kadar bölgedeki İspanyol hakimiyeti devam ederken bu tarihlerde İspanya'nın Napolyon tarafından işgali ve takip eden süreçte İspanya'nın güç kaybetmesi, Güney Amerika kıtasında öteden beri var olan bağımsızlık mücadelesi daha da hızlanmış ve nihayet 1910 yılında Kolombiya'nın bağımsızlık ilanı gerçekleşmiştir. 1903 yılında ABD'nin politik çıkarları doğrultusunda Panama Kolombiya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiş ve aynı yıl Panama kanalının kullanım hakkını ABD'ye devretmiştir. Bu durum ABD ve Kolombiya arasında uzun yıllar devam edecek olan politik bir gerilime yol açmıştır. 1921 yılında ABD yaşanan süreç sebebiyle Kolombiya 25 milyon dolar tazminat ödemiştir. 1934 yılına gelindiğinde ise bu kez Peru ile Amazon havzalarındaki toprakların hakimiyeti ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle patlak veren savaş, Milletler Cemiyeti'nin girişimleriyle neticelenmiş ve söz konusu topraklar Kolombiya'ya verilmiştir. 20. yüzyılın ortalarında ülke içinde başlayan politik gerilim ve buna bağlı olarak ortaya çıkan çatışma ortamı uzun yıllar devam etmiş ve Kolombiya'nın siyasal açıdan istikrara kavuşmasının önünde büyük bir engel oluşturmuştur. 1948 yılında liberal başkan adayı Jorge Eliécer Gaita'nın suikasta kurban gitmesi ile fitili ateşlenen bu çatışmalar tarihe La Violencia şiddet olarak bilinmektedir. ABD'nin destek verdiği bu çatışmalar devlet güçleriyle Kolombiyalı devrimci silahlı güçleri FARC, Ulusal Kurtuluş Ordusu İLN ve irili ufaklı diğer örgütler arasında uzun yıllar devam etmiştir. Uzun yıllar devam eden müzakereler sonucunda hükümet güçleri ile FARC arasında 2016 yılında anlaşmaya varılmışsa da çatışmalar bugüne kadar 200 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Ülkenin ikinci büyük silahlı örgütü olan İLN ile müzakereler devam etmektedir. Kolombiya'nın şu anki siyasi yapısına baktığımız zaman
bir cumhuriyet ve başkanlık sistemine dayanmaktadır. Ülkenin başkenti Bogota'dır. Devlet başkanı ise 7 Ağustos 2018 tarihinden bu yana görevde olan Iván Duque Márquez'dir. Duque, Kolombiya'nın 33. devlet başkanıdır. Kolombiya'nın para birimi ise pesodur. Kolombiya'nın iklimi genellikle ekvatoral iklim, tropikal iklim ve dağ iklimi gibi çeşitli alt tipleri içerir. Ülke Ant dağlarından Amazon yağmur ormanlarına kadar çeşitli iklim bölgelerine sahiptir. Genel olarak sıcak ve nemli bir iklim hakimdir. Ancak bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin sahil bölgeleri genellikle sıcak ve nemli iken iç kesimlerde daha ılıman bir iklim görülebilir. Dağlık bölgelerde ise daha serin bir iklim hakimdir. Kolombiya'nın ekonomisine baktığımız zaman madencilik, tarım, enerji ve hizmet sektörleri gibi çeşitli endüstrileri içerir. Ülke altın, nikel, kömür, petrol ve doğalgaz gibi çeşitli madenler ve enerji kaynakları açısından zengindir. Tarım genellikle kahve üretimine dayalıdır. Çikolata, muz, çiçekler ve şeker kamışı gibi ürünler ülkenin tarımsal ihracatının önemli bir bölümünü oluşturur. Kolombiya, serbest ticaret anlaşmaları ve ekonomik reformlar aracılığıyla ekonomisini büyütmeye çalışmaktadır. Ancak ülkede hala yoksulluk, gelir eşitsizliği ve diğer ekonomik zorluklarla mücadele edilmektedir. Kolombiya nüfusu yaklaşık 51 milyon civarındadır. Mestizler %50, beyazlar %37, Afro-Kolombiyalılar %10, Amerindalılar %3 nüfusu oluşturmaktadır. Resmi dil İspanyolcadır. Kolombiya'da 68 farklı yerli dilde konuşulmaktadır. Ancak bu diller genellikle azınlık dilleridir. Kolombiya'da genel olarak nüfusun %94'ü okuma yazma bilmektedir. Bu oran erkekler arasında %95, kadınlar ise %93'tür. Kolombiya'ya biraz da dini açıdan bakalım. Katolikler %80 gibi bir orana sahiptirler. Protestanlar %10 gibi bir orana sahiptir. Diğer Hristiyan grupları ve Mormonlar %5 gibi bir orana sahiptirler. Yahudilik ve İslam %3 gibi bir orana sahiptirler. Dinsizler ve inançsızlar ise %2 gibi bir orana sahiptirler Kolombiya'da. Kolombiya ve Türkiye arasındaki ilişkilere bakalım. Kolombiya ve Türkiye arasında diplomatik ilişkiler ilk 1959 yılında kuruldu. Daha sonra elçilikler açıldı. Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği 2010 ve Kolombiya'nın Ankara Büyükelçiliği 2011 yılında açılmıştır. Kolombiya, Türkiye'nin Latin Amerika'da ihracat yaptığı 6. ithalat yaptığı 2. ülkedir. İki ülke arasında vizeler 2012 yılında kaldırılmıştır. İstanbul'dan Kolombiya'nın başkenti Bogota'ya aktarmasız uçak ortalama 13,5 saatte gitmektedir.